Merhaba arkadaşlar. Bu ders saatinde önemli tahıl bitkilerinin orijini, yani yeryüzünde ilk olarak nerede görüldüğü, bunların evcilleştirilmesi, üretimleri ve bununla birlikte bazı yemeklik tane baklagillerin orijini ve evcilleştirilmesi ile ilgili konuları işleyeceğiz. Öncelikle buğdayın yeryüzünde ilk defa nerede evcilleştirildiğini, tarımın nasıl başladığını, hikayesini, daha sonra mısır, pirinç, daha sonra da mısırın evcilleştirilmesi, üretimi konusunda bilgiler vereceğim. Daha sonra da önemli yemeklik tane baklagillerden mercimek ve nohutla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Bugünkü ders saatini bu şekilde tamamlayacağız. Tarım yaklaşık olarak 7 ila 10 bin yıl önce başladığı tahmin edilmektedir. Bu yeryüzüne baktığımız zaman 200 bin üzerinde çiçekli bitki bulunmaktadır. Bunlardan 3000'i gıda olarak kullanılmıştır bugüne kadar. Gıda, lif bitkisi veya baharat olarak kullanılmıştır. Bu 3000 türün içinden de 200 tanesi evcilleştirilmiştir. Fakat bu evcilleştirilenlerden içerisinde de 15-20 tanesi gerek gıda üretiminde en önemli paya sahiptir. Evcilleştirmeye baktığımızda bazı türler, örneğin tahıllar ve yemek tane baklagiller bunların kaynağını oluştururlar. Diğer türler bu kadar önemli değildir. Önemli türler tahıllar ve baklagilleri kabul edebiliriz. Tarımına baktığımız zaman Yakın Doğu, Orta Amerika ve Çin tarımın başladığı önemli merkezlerdendir. Bu ilk Neolitik tarımın merkezlerine baktığımızda buğday Yakın Doğu'da verimli hilal dediğimiz bu bölgede evcilleştirilmiştir. Çeltik Çin'de, mısır ise Amerika'da evcilleştirilmiştir. Bu üç tahıl bitkisi bugün insanların diyetinde en önemli yeri kaplamaktadır. Daha sonra yağ ve şeker bitkileri gelmektedir. Bu tahıl bitkileri içerisinde de mısır, çeltik ve buğday en önemli 3 tahıl bitkisidir. Bunlara baktığımız zaman diğer tahıllardan sorghum, arpa, yulaf ve bunun gibileri de insan beslenmesinde kullanılsa da bunlar şeye göre daha az buğday ve çeltik ve mısıra göre daha az öneme sahiptir. Küresel kalori alımında baktığımız zaman bu önemli 3 tahıl bitkisi, yani mısır, çeltik ve buğday 50'nin üzerinde bir paya sahiptir. Şöyle kısaca baktığımız zaman mısır %19,5, çeltik 16,5, buğday da %15'i küresel enerji alımının, insanın kaynağını bu bitkilerden gelmektedir. Bunları takip eden kasava var, %2,6, soya %2,1, patates %1,7, sorghum %1,2, tatlı patates binde 6, yams binde 4 ve plantain dediğimiz binde 3 oranında. Bugünkü dersimizde %50'nin üzerinde bir paya sahip 3 bitkiyi, buğday, çeltik ve mısırı işleyeceğiz. Buğdayla ilgili, buğdayın evcilleştirilmesi ve üretimiyle ilgili baktığımızda
Buğday bugün yeryüzünde Amerika, Çin, Rusya, Hindistan ve Fransa en önemli üreticiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Buğday unu, buğday öncelikle un yapılmakta. Daha sonra bundan ekmek, kraker, pasta, kahvaltılıklar, bunun gibi gıdalar yapılarak insana gıdası olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık dünyanın kalorinin %15'ten fazlası buğdaydan sağlanmaktadır. Buraya baktığımızda buğdayın dünyada, yeryüzünde üretildiği bölgeleri görmekteyiz. Genelde buğday kuşağı dediğimiz Kuzey Amerika, Avrupa ve Hindistan'ın güneyi. Burada koyu kahverengiyle gösterdiğimiz yerler daha yoğun olarak, haritada verdiğimiz renkler daha yoğun olarak yapılan yerler. Açık olan yerler de daha az tarımı yapılan yerlerdir. Buğday evrimleşerek ve yapılan gerekli melezleme, mutasyon çalışmaları, doğal mutasyon ve doğal melezlemelerle, poliploidi ile bugün dünyanın hemen hemen her yerinde yetiştirilmektedir. En fazla 50 milyon ton ile 100 milyon ton üzerinde buğday üreten ülkelere baktığımızda, burada koyu maviyle gösterilenler, koyu yeşille gösterilenler 50 milyon ton, 100 milyon ton üzerinde buğday üreten ülkeler. Bunlar Amerika, Çin, Hindistan. Yine maviyle gösterilen 10 milyon tonla 50 milyon ton arasında buğday üretimi yapılan ülkeler. Buradan yine Kanada, Avustralya, Brezilya, yine baktığımız zaman Rusya, Türkiye, Avrupa'dan Almanya, Hollanda, bu gibi ülkeler de buğday üretiminde öncü ülkelerdir. Diğer bu önemli buğday üretici ülkeler de burada verdiğim haritada kırmızıyla işaretli olan ülkeleri görebilirsiniz. Buğdayın ilk defa yeryüzünde tarımının ne zaman başladığını, orijinin nereden kaynaklandığına bakarsak, buğday verimli hilal dediğimiz Mezopotamya ve bununla birlikte Suriye ve Filistin'in de içine aldığı bu bölgede ilk defa görülmüştür. İlk defa da Mezopotamya'daki yerliler tarafından bugünkü Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'sunda Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında bulunan bölgede Irak'ın kuzeyinde yetiştirilmiştir. Araştırıcılar buğdayın ilk olarak evcilleştirilen bitki olduğunu kabul etmektedirler. Bu evcilleştirilmesinden sonra buğdayın insanoğlu buğdayla birlikte diğer çeltik ve mısırın da evcilleştirilmesinden sonra insan tohumunu, gıdasını depolamış ve diğer işlerine vakit ayırma fırsatı bulmuş ve medeniyet başladığı kabul edilmektedir. Burada gösterdiğim verimli hilal dediğimiz bölge, yeşil Türkiye, Güneydoğu Anadolu bölgesinde içine alınan bölge, Mezopotamya ve bugünkü Suriye'nin kuzeyi, Filistin, bu bölgenin olduğu yerler, İran'ın bir kısmı, burası verimli hilal dediğimiz bölge Mezopotamya ile birlikte buğdayın yabanilerinin en fazla bulunduğu bölgeler, hala tarımının da başladığı yer olarak burası kabul edilmektedir. Bugün baktığımızda buğdayın yabanileri arkeolojik çalışmalarda nerede çıkıyor diye baktığımızda yaklaşık 9500 yıl önceye ait Siyes ve Gernik buğdaylarının ve kırmızı sert buğday dediğimiz buğdayların Aksaray ili içinde Kızılkaya köyünde bulunmuştur. 9500 yıl öncesine ait. Çayölü tepesinde Ergani Diyarbakır'da 9200 ila 8500 yıl öncesine ait yabani Siyez'in, Gernik ve Siyez buğdaylarının karbonlaşmış tohumlarına rastlanmıştır. Yine 8750 yıl öncesine ait Burdur Hacılar köyünde
yabani siyezin ve evcilleştirilmiş gernik buğdaylarına, yine 8500 yıl öncesine ait tohumlara Karaman'da rastlanmıştır. Hasan Öyüğü'nde, Can Hasan Öyüğü'nde. Yine bundan günümüzden 8000 ila 7000 yıl öncesine ait Çumra Çatalhöyük'te siyez ve gernik buğdaylarının örneklerine rastlanmıştır. Yine aynı yıllara ait Konya Beyşehir Gölkaşı köyünde, Höyüklerde siyez ve gerneğe ait buğday, karbonlaşmış buğday örnekleri kazılarda çıkmıştır. Baktığımızda araştırıcılara göre buğdayın ilk tarımının yapıldığı yer olarak Türkiye'nin güneydoğusunda olan Karacadağ olarak bildiğimiz Siverek'in, Şanlıurfa'nın Siverek sınırları içerisinde bulunan dağda başlamıştır. Yaklaşık 11 bin yıl önce. Buraya baktığımız zaman bu bölgede bugünkü buğdayın genetörleri dediğimiz atalarına, Urartu buğdayına, ak buğday anasına veya tespih buğdayına hala bu bölgede bugünkü buğdayın modern atalarına bu bölgede rastlanmaktadır. Bu yıllarda, yani buğdayın ilk defa evcilleştirildiği yıllarda insanoğlunda yine genelde erkekler avcı, kadınlar da toplayıcı görevini görüyorlardı. Büyük ihtimalle buğdayı ilk defa toplayıp ekenler de kadınlardır. Yani buğdayı ilk evcilleştirenlerin kadınlar olduğunu söyleyebiliriz. İlk defa da Karacadağ'da ekip dikilmeye başlanmıştır. Bu bahsettiğim az önce buradaki slaytta gördüğünüz buğdayın yabanilerinin, yani atalarının fotoğrafları. Bir numarada yabani siyez, 2 numarada Urartu buğdayı. Bunlar birazdan da bahsedeceğiz. Buğday, ekmeklik buğday 3 tane farklı türün melezlenmesinin farklı zamanlarda ve genomlarının, yani kromozomlarının 3 farklı türün kromozomlarının bir araya gelmesiyle ekmeklik buğday dediğimiz buğday oluşmuştur. Burada bu buğdaylara kromozomlarını veren atalarının fotoğraflarını görüyorsunuz. Urartu buğdayı, ak buğday anası ve tespih buğdayı. Bunların ilk yabanilerin bugün dahi bu bölgelerde buğdayın evcilleştirildiğini bahsettiğimiz bölgelerde gittiğimiz zaman bunların yabanilerini bol miktarda görülmektedir. Baktığımız zaman siyez buğdayı dediğimiz buğdayın dünyada ilk defa evcilleştirilen buğday olduğu kabul edilmiştir. Daha sonra bunu gernik ve spelta dediğimiz kavuzlu buğdaylar takip etmiştir. Daha sonra burada evcilleştirildikten sonra buğday tarımı bütün dünyaya yayılmıştır. İlk buğdaylar siyez, gernik ve spelta buğdayları, bunlar kavuzlu buğdaylardır. Birazdan fotoğraflarını vereceğim. Daha sonra bu kavuzlu buğdaylar mutasyonla kavuzsuzları görüldüğünde insanoğlu tarafından kavuzsuz buğdaylar da seçilerek yavaş yavaş bugünkü buğdaylara gelmiştir. Buradaki slaytta dünyada ilk tarımının Karacadağ'da başladığında ilk tarımını yapılan siyez buğdayının gelişimi gösterilmektedir. Yabani siyezden siyez elde olmuştur. Daha sonra da fotoğrafta gördüğünüz şekilde bugünkü tarımlı yapılan geliştirilmiş siyez dediğimiz siyez buğdayı yapılmıştır. Bugün hala siyez buğdayı Türkiye'de ve bazı yerlerde ekilmektedir. Onunla ilgili de bilgiler vereceğim. Yine ikinci olarak siyezden sonra tarımı yapılan gernik buğdayının gelişimiyle ilgili buradaki slaytlar. Urartu buğdayından daha sonra speltoides buğdayına, melezinden bugünkü yabani gernik oluşmuş. Daha sonra yabani gernikten de bugün makarnalık buğdayların atası diyeceğimiz gernik buğdayı oluşmuştur. Buradan gernik, buradaki slaytta da gernik buğdayından bugünkü makarnalık buğdaylara. Buğdayların ilk atalarının kromozom sayısı 14 arkadaşlar. Gernik dediğimiz bu ilk makarnalık buğdayın atasında kromozom sayısı 28. Ekmeklik buğdayda ise kromozom sayısı 42. Yani her bu yabani atalarında, buğdayın ilk atalarında 14 tane kromozom olan farklı türler var.
Onlarla ilgili şemada da vereceğim. Bu gernik makarnalık buğdayların, yani 28 kromozomlu tiplerin, makarnalık buğdayların atası. Oluşumu da burada gördüğünüz gibi slaytta yabani gernikten gernik oluşuluyor. Daha sonra yörel dediğimiz bazı yörelere özel makarnalık buğdaylar. Bunlardan da bugünkü modern makarnalık buğdaylar zaman içerisinde mutasyon, seleksiyon ve doğal melezleme, insanoğlu melezlemesiyle bugünkü makarnalık buğdaylar meydana geliyorlar. Spelta buğdayı ise ilk tarıma alınan 3. buğday olarak spelta buğdayından bahsetmiştik. Spelta buğdayı da bugünkü ekmeklik buğdayın, yani 42 kromozomlu ekmeklik buğdayın atalarından birisi. Spelta'nın oluşumu da gernik ve tespih buğdayının melezlenmesi ve mutasyonuyla gelişiyor. Daha sonra da insanoğlu bu spelta buğdayından kavussuz formlarını ve bugünkü olanı seçerek meydana getiriyor. Baktığımız zaman bugünkü buğdayın, ekmeklik buğdayın tekrar böyle hikayesini bugünkü bu slaytta verecek olursak, Urartu buğdayıyla Aegyplos, bunlar her ikisi 2N14 kromozomlu, melezleniyor ve poliploid ile bunların kromozomları katlanarak yabani gernik buğdayı oluşuyor. 2N28 kromozomlu, yani her iki bu yabani buğdayında kromozomlarını taşıyan buğday. Bu yabani gernikten zamanla gernik buğdayı oluşuyor. Bu da Urartu buğdayında A genomu var. Aegyplos speltois'te de B genomu var. Bu dikokum dediğimiz gernik buğdayı, bu da kavuzlu. Hem A hem B kromozomlarını taşıyan 28 kromozomlu bir buğday. Daha sonra bu D genomu dediğimiz tespih buğdayıyla, tauş ile melezleniyor ve kromozomları katlanarak bugünkü Triticum aestuum dediğimiz ekmeklik buğday, yani hem Aegyplos tauschinin, Aegyplos speldoides'in ve Triticum urartu'nun kromozomların hepsini taşıyan ekmeklik buğday oluşuyor. Ya gernik buğdayından da daha sonra gelişmesiyle bugünkü kavuzsuz makarnalık buğdaylar oluşuyor. Makarnalık buğdaylar dediğim gibi 28 kromozomlu buğdaylar. Buğdayın gelişiminden sonra bugünkü Türkiye'de bulunan geleneksel buğday çeşitlerinden bahsedeceğim. Daha sonra da bunların içerisinden halen geleneksel olarak tarımsal miras olarak gördüğümüz 3 tane önemli buğday çeşidinin ekildiği bölgelerinden ve ekiliş miktarlarından kısaca bilgi vereceğim. Konunun girişinde de söylediğim gibi Türkiye buğdayın ana vatanı ve ana vatanında olduğu için genetik farklılığın en fazla olduğu yerlerden biri. Mirza Gökgöl isimli araştırıcı 1930 yılında yaptığı çalışmalarda Türkiye'de 256 tane farklı çeşit ve bunların farklı tipleri, 18 bin tane farklı tipini bulmuştur. 1968 yılına baktığımız zaman 100 bin hektar civarında buğday, bu farklı buğdaylardan içerisinden yerel çeşitlerden ekilmekteydi. Ancak 93 yılına geldiğimizde bu 12.900 hektara düşmüştür. Bitki ıslahatçılarının geliştirdiği yeni çeşitlerin verimleri ve diğer özellikleri nedeniyle bu eski yerel çeşitler bugün ekim alanlarını her gün daha da kaybetmektedirler. Zaman zaman bunlarla ilgili girişimler olmaktadır. Ekiliş alanlarını tekrar arttırmak için, ama her gün ekiliş alanlarını kaybetmektedirler. Burada haritada eski tarihle baktığımız zaman 1950'li yıllarda Türkiye'de ekilen yerel çeşitlerle ilgili harita var. Örneğin Trakya bölgesine baktığımız zaman bugün Trakya bölgesinde yerli çeşit gezdiğimiz zaman yok kadar bir şey, çok az, belki bazı ücra köylerde bulunabilir. Ama 50'li yıllarda ben 61 yılında doğdum. Ben de bu yerel çeşitlerin ekildiğini gördüm, ama bugün
Bunların hiçbirini göremiyoruz. Mesela bugün haritayı verdiğim haritada makarnalık çeşitlerden akbaşak, kara kılçık, Tunus buğday, sarı başak, koca buğday, Arnavut buğdayı, kokana gibi değişik buğday çeşitleri, yerel çeşitler, eski çeşitler Trakya bölgesinde ekiliyordu. Yine baktığımızda Ege bölgesinde Akova, Kızılca, Akgermez, Akça, Rodos gibi çeşitler ekiliyordu ekmeklik olarak. Makarnalık olarak da sarıbaşak, kunduru, menemen gibi, kara kılçık, sarıçam, akbaşak gibi çeşitler, çam buğdayı gibi çeşitler ekiliyordu. Bugün artık bunlardan çok az miktarlarda, eseri miktarlarda belki görülür. Yine baktığınız zaman Orta Anadolu bölgesinde ekmeklik buğday olarak akbuğday, akbarnaz, çomak, köse gibi buğdaylar ekiliyordu. Makarnalık çeşitlerden de bolbedin, sarı buğday, şahman, kara kılçık, kızıl harvani. Fakat bunlar dediğim gibi zamanla kayboldu. Yine burada Türkiye haritasını ikiye böldük. Doğu kısmına baktığımız zaman burada gördüğümüz Kuzey Doğu Anadolu'ya baktığımız zaman ekmeklik buğdaylardan kırmızı buğday, kirik. Kirik hala bugün ekilmektedir. Topbaş, sarıbaş, kızıl, köse, ak buğday ekilmekte. Makarnalık çeşitlerden de kara kılçık, hazerik gibi çeşitler ekilmekteydi. Dediğim gibi yine bunlar arasında da çoğu kayboldu. Bu buğdaylarda ektiğine baktığımız zaman dediğim gibi ekilişlere her yıl hızlı bir şekilde düşmektedir. Örnek olarak bugün sizlere 3 tane önemli geleneksel buğday çeşidini, ekilişini ve özelliklerini anlattıktan sonra bugünkü buğday konusunu bitireceğim. Dediğim gibi bu yerel çeşitler, bunların ekiliş alanı her yıl hızlı bir şekilde azalmaktadır. Bu 3 örnek siyez, gernik ve harvani dediğimiz buğdaylar. Siyez buğdayına geldiğimizde siyez buğdayı İnsanoğlunun ilk kültüre aldığı bitki. Daha sonra bu Karacadağ'da dedik ilk üretime başlandı. Hititler ve Frikler de bunu üretiyorlardı. Hititler buna zıvz buğdayı diyorlardı. Bu siyez buğdayı bu zızdan gelmektedir. Bu kavuzlu bir buğdaydır. Daha çok bulgur üretiminde ve de diğer bazı yemeklerin yapımında kullanılıyor. Bunun özelliği az miktarda gübre ve ilaç kullanarak bu buğdayı yetiştirebilirsiniz. Ve yalnız verimi tabii az. Bazı hastalıklara çok uzun yıllardan beri tarımı yapıldığı için değişen çevre şartlarına ve bazı hastalıklara dayanıklı bir çeşit. Bugün baktığımızda Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde en fazla üretilen bir çeşittir. Burada da fotoğrafta görüldüğü gibi bu eski bir buğday. Yatma var görüyorsunuz. Biçerdiver zor oluyor. Boyu uzun buğday ve tarımın yapılması zor. Yatmaya dayanıklı çeşitler değil. Bunlara gübre attığınız zaman boya kaçıyor zaten. Yerlere yatıyor olgunlaşma. Sapları yeterince gelişmiş olmadığı için. Burada bu siyezin tarımı ile ilgili 3 tane fotoğraf. Niye çiftçiler terk ediyor buğdayları? Bunların en önemli nedenlerinden biri. Verimi az ve ya hasadı falan zor oluyor. Buradaki slaytta da kavuzlu olduğundan bahsediyoruz siyez buğdayının. Gördüğünüz gibi kavuzu hasat ettiğinizde siyez buğdayının kavuzu üzerinde kalıyor. Modern buğdaylarda işte sağ tarafta slaytta size gördüğünüz gibi çıplak tane siyez buğdayında kavuzlu buğdaylar var. Bunun tabi işlenmesi de zor. Bundan bulgur veya un yapılmadan önce bu kavuzun önce soyulması gerekiyor. Daha sonra bugünkü hale getiriliyor. Bu da şu anda çok popüler olan siyez bulguru. İkinci örnek gernik buğdayı, Triticum dicoccum. Bu da kavuzlu bir buğday. Kavulca buğdayı olarak da bugün söylenmekte. Bunun da yetiştirilme alanları her gün düşmekte. Uygulanan projelerle bugün 200 civarında çiftçi tarafından Kars ilinde üretilmektedir. Arvani, Gaziantep, Şanlıurfa'da geniş alanlarda ekilmekte. Mardin ve Siirt'te de bazı az miktarda ekilmektedir. Bugün zaman zaman söz konusu olan sorgül
dediğimiz bir çeşit de bunun harvaninin diğer bir çeşididir. Bu da olsa bu da ekilmektedir. Bu harvaninin orijini Suriye'dir. Bu da az miktarda gübre ve ihtiyaç duymakta. Gübre atıldığı zaman yatmakta. Yine kurağa dayanıklı bir çeşit olarak yetiştirilmektedir. Ancak verimi azdır. Bugün hala Suriye'de, Ürdün'de, Lübnan'da, Irak'ta yetiştirildiği yerler vardır. Buradaki fotoğrafta gördüğümüz bu üç tarihi yöresel buğdayın, yerel buğdayın ekiliş alanları Türkiye'de. Gördüğünüz gibi Gernik, Türkiye'nin kuzey doğusunda, Kars ilinde ve kuzeyinde yaklaşık işte Kastamonu, Amasya buralarda ekilmektedir. Siyez buğdayı yine Amasya, Kastamonu bu taraflarda, Harvani de Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirildiğini görmektedir. Biraz da bu tarihi buğdaylar niye ekilmiyor ve modern buğdaylardan bahsedelim. Bu az önce de fotoğrafta gösterdiğim gibi siyez buğdayı boyunun yüksekliği nedeniyle yatıyordu. Gübre verdiğiniz zaman siz bundan yüksek verim almak için buğdayın yatmasından dolayı verimi de alamıyordunuz. Bunların boyunu kısaltmak için kısa boylu Japon çeşitleri kullanıldı. Bunlardan en önemlisi de Norinon dediğimiz buğday. Norinon buğdayı da Türk buğdayıyla Japon bir yerel çeşidinin melezlenmesiyle elde edildi. Bu çalışmalarla yatmaya dayanıklı, yani hasat edene kadar yatmayan, hastalıklara dayanıklı modern çeşitler geliştirildi. Burada o modern çeşitlerden örnekler görüyorsunuz bizim denemelerden, buğday çeşitlerinden. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Simit'te uluslararası, Meksika'da bu merkez, Simit dediğimiz Uluslararası Buğday ve Mısır Araştırma Merkezi. Burada Norman Borlaug bu melezleri yaparak boyu kısa ve gübrelemeye cevap veren hastalıklara dayanıkları çeşitleri geliştirdi. Buna yeşil devrim diyoruz. Bu çalışmalarla verim yaklaşık 0.1 ton hektardan bugün 1,5 ton hektara gelen verimler elde edildi. Bazı ülkelerde, örneğin eski Yugoslavya'da verim 1.36 ton hektardan 5 tonlara kadar 1980'li yıllarda geldi. Bu çalışmalarıyla da Norman Borlaug'a Nobel ödülü verildi. Peki bu Türkiye'de dedik 200 tane yerel çeşit Mirza Gökçel toplamış. Dünyada da bir sürü yerel çeşitler var. İşte Japonya'daki yerel çeşitlerden bahsettik. Bu yerel çeşitler ve buğdayların yabanileri bugün Simit'te, bu Meksika'daki Buğday ve Mısır Araştırma Merkezi'nde kar amacı gütmeyen uluslararası bir araştırma enstitüsü burada 100.000'in üzerinde örnek olarak saklanmaktadır. Buradaki fotoğrafta da bu Gen Bankası'nın kapısının önündeki fotoğrafım görülüyor. Yani buradaki yerel çeşitler ne kadar direkt olarak üretimde kullanılmasa da bunlar melezlemelerle zaman zaman hastalık dayanıklılık çalışmalarında kullanılmaktadır.